Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bu file çantayı yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz ve 6 tane zincir çekiyoruz. Ve halkanın içerisine 7 tane trabzan yapacağız. Aralarına 2 tane zincir çekerek. İki zincir çekip ipimi kaydıracağım ve öteki ipime geçeceğim. İpi kaydırdığım yerden öteki ipimi alıyorum. İpi aldığım yerden tığımı batırıp 3 tane zincir çekiyorum ve zincir boşluğunun içerisine 3 tane trabzan yapacağım. Evet, dönüyorum ve şuradan ipimi alıp kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 4 tane trabzan yapacağım. Evet, dördüncüyü de yapıyorum, dönüyorum ve aynı şekilde son trabzanın ilmeğinden şuradan ipimi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve diğer boşluğa geçiyorum. Bundan sonrasını bu şekilde öreceğim. Başta 3 trabzan yapmamın sebebi zincirinde bir trabzan sayılıyor olmasından. Son dörtlümüzü yapıyoruz ve 3. sıraya geçeceğiz.
Üçüncü sıra için ipimizi kaydırıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi diğer ipimizi ipi kaydırdığımız gözenekten, ilmekten alalım. Ve aynı ilmeğe tığımızı batırıp 3 tane zincir çekeceğiz. İpimizi alıyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz. İpi dolayıp hemen yanındaki zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapacağım. Zincirle beraber 3 sayacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Ve bir sonrakine 3 tane trabzan yapıyorum. İki ve 3. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekeceğim tekrar. Bir boşluk, bir zincir boşluğunu atlayıp ikincisine şunu atlıyorum ve ikincisine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekeceğim ve şundan yapacağım. Bu üçüncü sırayı bu şekilde yapacağım. Evet, şundan yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve o üçlü trabzanın oraya 3 tane yaptığım trabzanın oraya ipimi kaydırıyorum. Ve 4. sıraya geçeceğim. İpi kaydırdığım yerden ilmeğimi ipimi alıp 3 tane zincir çekiyorum. Evet, ipi kaydırdığım yerden ilmeğimi alıp 3 tane zincir çekiyorum. Ve ilmeği aldığım yere aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve yanındaki gözene bir tane daha trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine 3 tane, zincir boşluklarına 3 tane. 2 3. Şu trabzanların üzerine 3 tane trabzanın üzerine 3 tane. 1 2 ve 3. Bu kenarları belirleyecek olan ikili yaptığım şu köşelerin zincir boşluğuna 2 tane trabzan, araya 2 zincir. Evet, 1 2 tane yapıyorum köşelere. Ve tekrar üçlünün üstüne 3 tane yapacağım. Boşluklara 3 tane yapacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi zincir boşluğuna 3 tane daha yapıyorum. 2
3, ipimi kaydırıyorum ve bir sonraki sıraya geçiyorum. İpi kaydırdığım yerden tığımı batırıp diğer ipimi alacağım. Evet, şuradan. Ve aynı yerden, aynı gözenekten tığı batırıp bir sık iğne yapıyorum. Ve devamında her gözeneğe birer tane sık iğne. Her gözeneğe bir tane. Şimdi şu köşe zincir boşluğuna geldiğimde boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Sonrasında aynı şekilde devam ediyorum. Her gözeneğe bir sık iğne. Bir sonraki sıra için ipimizi kaydırıyoruz. İlmeğin ortasından batıp. Evet, şöyle ilmeğin ortasından batıp ipimizi kaydırıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen yanındaki ilmeğin yine ortasından bataraktan trabzan yapıyoruz. Bütün ilmeklere, bütün gözeneklere birer tane ortadan batarak trabzan yapıyoruz. Evet, şu şekilde ilmeğin ortasından batıp, evet böyle köşelerde hiçbir şey değişmeyecek. Bütün gözeneklere birer tane trabzan yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. İpimizi kaydırıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Ve zinciri çektiğimiz aynı ilmeğin içerisine bir tane trabzan yapıyoruz. Ortalara değil, artık normal bir şekilde bataraktan. İlmeğin altından bataraktan trabzan yapıyoruz. Evet, motifimizi tamamladık. Hiç arttırma yapmadığımızdan dolayı biraz toparlayacak. Toparlamasını istedik. Şimdi göstereceğim. İpimi kaydırıp bitiriyorum. Evet, şu iplerimizi iğne yardımıyla şuralardan gizleyeceğiz. Bir motifimiz daha var. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Tam köşe noktalardan. Motiflerin ters yüzlerini dışa çeviriyoruz. Düz yüzleri içte kalıyor. Ve düz yüzleri birbirine bakacak şekilde içeriye alıyoruz. Ve köşelerden birleştirmeye başlayacağız. Köşeleri denk getirdim, üst üste koydum ve ilmeğin ortasından batıyorum. Yan yana gelen ilmeklerden ipimi alıyorum. İlmeğin ortasından batıyorum.
Ve öteki ilmeğin de ortasından tığımı çıkartıyorum. Yan yana gelen ilmeklerden birleştirme yapacağım sık iğne ile. Tekrar ilmeğin ortasından batıyorum ve öteki parçanın ilmeğin ortasından çıkarıyorum tığımı ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bir daha ilmeğin ortasından batıyorum. Öteki parçada ilmeğin ortasından tığı çıkartıp şuradan ortadan çıkartıp yan yana olan ilmekleri sık iğne ile birleştiriyorum. Bir kenarını açık bırakıyoruz ve tam köşeye gelince bitiriyoruz. Şimdi filesinin yapımına geçeceğiz. Onun için 10 tane zincir çekiyorum. Ve 2 gözenek atlayıp 1, 2, 3. gözeneğe zinciri kapatıyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Ve 1, 2 sayıp 3. gözeneğe zinciri kapatıyorum. Şimdi kenarını birleştirdiğim yere geldim. Son açık yeri de yapıyorum. 10 tane zincir çekiyorum aynı şekilde. Yine 3 tane gözenek sayacağım. Fakat şu birleştirirken bir ip boşta bırakmıştım ya. O ipi de beraber alıp sık iğneden geçirip şu kenarda bıraktığım ilmeğin yarısını onu da alıp sık iğneden geçirip birleştirdiğim sık iğneden geçirip zinciri kapatıyorum. Evet, bu şekilde filemi örüyorum. Son zinciri 5 çekiyorum. Ve ipi ta 3 defa dolayıp başlangıç noktasındaki sık iğneye
batırıp üçlü uzun trabzan yapacağım. Buraya işaretimizi koyalım. Bundan sonra 15 zincir çekerek devam edeceğim. Yine başlangıç noktasındayım. Burada 7 zincir çekiyorum. Ve 4 defa ipi tağa dolayıp dörtlü uzun trabzan yapıyorum. Önceki trabzanın üstüne bataraktan trabzan yapıyorum. Devamında yine 15 zincir çekerek devam ediyorum aynı şekilde. Evet, başlangıç noktasındayım. Bir üst sıraya geçeceğim. Bu renkten 6 sıra ördüm. 6 sıra file ördüm. Ve burada bu başlangıç noktasında 7 zincir çekip uzun trabzan yapıyordum. Şimdi öyle yapmayacağım. Bu rengi bitireceğim için 15 zincir çekiyorum. Ve trabzanın üzerine sık iğne ile zinciri kapatıyorum. Öteki renge geçeceğim. Şimdi en son yaptığım zincir halkasının içerisine şu ipimi gizleyeyim. Son zincir halkamdan ilmeğimi alıyorum ve 15 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam edeceğim.
Evet, önceki renkte olduğu gibi ip değiştirmeden önce yaptığımız şekilde buraya geldiğimizde yine 7 tane zincir çekiyoruz ve ipi 4 defa tağa dolayıp şuradan birleştirip uzun trabzanla geçiş yapıyoruz. Devamında yine 15 zincir çekerek aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, bu rengi de 7 sıra yaptım. Sarıyı 3 sıra yaptım ve sarıyla bitireceğim. Bu son sıramız. 5 tane zincir çekiyoruz bundan sonrasında. 5 zincirle örmeye devam ediyoruz. Ve 5 zincirle de kapatacağız. Şimdi sapının yapımına geçeceğiz. Onun için 50 tane zincir çekmemiz gerekiyor. ...50 zinciri tamamladım. Şimdi 7 tane boşluk sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya toplamda 28 tane boşluk var. 7 7 ayırıp sapını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da bir işaret koyalım. Yedi boşluk sayıp işaret koyduğum yere çekmiş olduğum 50 tane zinciri sık iğne ile şuraya işaretlediğim yere kapatıyorum.
Ve boşlukların içerisine 5 zincir çekmiştim. 5'er tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne de sık iğnenin üzerine yapıyorum. Boşlukların içerisine 5'er tane, sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapıp işaretlediğim yere kadar örüyorum. Şimdi yine 50 tane zincir çekeceğim ve 7 tane boşluk bırakıp işaret koyduğum yere sık iğne ile kapatacağım. Sonrasında yine aynı şekilde devam ediyorum. Boşluklara 5'er tane sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaret koyduğum yere kadar geliyorum. Şimdi yine başlangıç noktasındayım. Çektiğim 50 zincirin üzerine her ilmeğe, her gözeneğe birer tane sık iğne yaparak bütün zinciri sık iğne ile örüyorum. Zincirin üzeri bitti. Şimdi sık iğnelerin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Öteki sapa gelene kadar. Orada da yine aynı şekilde zincirin üzerine sık iğne yaparak öreceğim. Yine sık iğnenin üzerine sık iğne ile gidiyorum. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde gideceğim. Ondan sonra sapın içine, iç tarafını öreceğim.
Evet, burayı da aynı şekilde örüyorum. Boşluklara 5, sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaparaktan. Sapın bitim başlangıcına kadar geliyorum. Ve oradan sapın iç tarafından örmeye başlayacağım. Zincirin bir tarafını sık iğne yapmıştım. Şimdi alt tarafından sık iğne yapacağım. Evet, zincirin alt tarafında sık iğne ile ördüm. Tekrar sapın iç tarafında tek sıra olan o sık iğne sırasını ikiye çıkartacağım. Evet, ipimi kaydırdım ve burada bitiriyorum. Şimdi öteki sapı aynı şekilde öreceğim. İğne ile ipimi şuralardan gizleyeceğim. Evet, şimdi öteki sapın iç tarafı. İlmeğimi yapıyorum. Ve hemen şuradan sapın başladığı sık iğneden ilmeğimi alıyorum. Ve aynı şekilde boşluklara 5'er tane, sık iğnenin üzerine birer tane olmak kaydesiyle örüyorum. Evet, sapı da içini de 2 sıra örmüştüm bunda. Aynı şekilde öteki sapı da aynen bu şekilde öreceğim. Şu alt boşluğa 2 sıra yapacağım. Kulpu tek sıra gideceğim. Bu köşede başlayıp öteki köşede bitireceğim. Evet, buradan başladım. Burada bitireceğim. Önce sıramı tamamlayayım. Evet, bu şekilde 2 sıra örüp tamamladım ve bitiriyorum.
Çantaya sap ördüğümüz gibi şuraya da bir sap yapmak istiyorum. Bunun için 60 tane zincir çekeceğim ve bir sıra sık iğne gideceğim. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.